Evet arkadaşım, eğitim serimizin ilk videosuyla karşındayım. Üstadım buraya kadar her şey normal. Bilardo oynayan birisi olarak bu anlattıklarının %80'ine hakim olabiliriz. Ancak burada profesyonel bir oyuncu olarak sen neler tercih edersin? Kişisel yorumun nedir malzeme seçiminde ve nelere dikkat etmemiz gerekir? Bunu bize açıklayabilir misin? Evet arkadaşım, zaten videonun başında ben söylemiştim. İlk önce size standartı anlatacağım. Sonra da altın değerinde olan kendi yorumumu anlatacağım. Tabii ben altın deyip birazcık ütopik söylemiş olabilirim ama bana göre çok değerli. Çünkü bunları kazanmak için 30 yılımı verdim. Birçok dünya şampiyonuyla konuştuk, istişare edildi, bütün eleklerden geçirildi. Geldiğim noktayı size vermek istiyorum ki bir adama bir adres sorarsınız. Mesela dersiniz ki filanca cadde neresi? Adam der ki hemen şuradan sağdan döneceksin, o caddeyi bulabilirsin. Ben şimdi bu caddeyi bulmuşum. Sana niye anlatmayayım arkadaşım? Tabii ki söyleyeceğim. Şimdi geliyorum kendi yorumuma. Bakın. Bütün spor dallarına bakın arkadaşlar. Kimden bahsedebilirim size? Aklıma gelen Rafael Nadal mesela. LeBron James basketbolda. Hüseyin Bolt mesela koşucu. Bu adamlara baktığınızda bu insanların ilk başlangıcında malzemeleri çok kaliteli değildi. Ama sonraya baktığınızda şu anda insanlar en iyi ayakkabılarla, en iyi toplarla ve en iyi tenis raketleriyle oynuyorlar. Şimdi ben şunu söyleyeyim size. Eğer siz 3 mantığı çok üst düzey oynamak istiyorsanız malzemeniz en üst düzey ve en kaliteli olması lazım. Ama sen diyebilirsin arkadaşım, benim usta bizim bütçemiz ona göre müsait değil. O zaman ne yapacaksın biliyor musun? Yanındaki başka ustalardan ya da örnek alabileceğin insanlardan malzemeni en üst düzeye nasıl taşıyabilirsin ona bakacaksın. Bana gelirsek. Ben şimdi bakıyorum biraz perfeksionistim bu konuda. Kendimi anlatayım ki sen benden pay biç. Istakanın ben baktığımda lastikle birlikte ağırlığı, toplam ağırlık bende 520 gram olmalı. Evet 540 grama kadar çıkabiliyor mu? Çıkabilir. Ama bana göre 520 gram optimal ağırlığıdır. Istakanın ön tarafına gelirsem yani şafta onlarca deneyim var inanın. Benim geldiğim ağırlık noktası şaft 115 ile 118 gram olması lazım. Niye biliyor musunuz? Istakanın dibiyle şaftı birbirinize bağladığınızda bunu eğer salladığınızda ıstakanın ön tarafı ağır olursa ıstaka inanın ön taraf öne çekiyor ve istediğiniz gibi fokuslanamazsınız. Istaka arka bileğinizi çeker, istediğiniz gibi vuramazsınız. Ben birçok ustaya sordum. Kendi birikimlerimle birlikte harmanladım ve geldiğim nokta şudur. Bana göre budur. Istakarın ön tarafı hafif olmalı. Yani 115 ile 118 gram Murat Gökmen için en ideali. Istakanın dibi de maksimal 520 ile 525, 530 arası oynamalı. Tabii ki bu adamın kendi hislerine sonuçta karar vereceği bir şey. Ama bana göre uygulanması gereken ağırlık 520 arkadaşım. Şuraya geldi. Neden bu sporculara örnek verdim? Bu sporculara örnek vermemin sebebi şu. Malzemeniz iyi olmazsa bilardo eğer siz mucizevi bir insan değilseniz oynayamazsınız. Bilardoyu oynama şansınız yok. Elinizdeki malzemeye çok iyi güvenmeniz lazım. Elinizdeki uca çok iyi güvenmeniz lazım. Bilardo oynarken en ufacık bir şeyden sizi huzursuz edecek ya da rahatsız edecek bir şey hissetmemeniz lazım. Ona yani elinize o ıstakayı aldığınızda aynı bir silah gibi hissetmelisiniz. Benim kişisel yorumum budur. Hepinize bilardo hayatınızda başarılar diliyorum. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir,
ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.